Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım önce bir ses kontrolü yapalım canlı yayınımızla ilgili. Bugünkü ABD verilerini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. ABD verileriyle birlikte dolar düşer mi? Dolardaki düşüş hangi seviyeye kadar gerçekleşebilir? Sizlerle birlikte bunu yorumlamaya çalışalım. Bu video içerisinde doları değerlendirelim. Gram altını, gram gümüşü, altını, ons altını, ons gümüşü, Euro'yu ve sterlini değerlendirelim. Ayrıca Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız da var. Gene Bitcoin yorumları da buradan yaparız. Öncelikle kanalımıza bir beğeni atalım. Kanalımız daha fazla, yayınımız daha fazla arkadaşımıza ulaşsın. Şu an 170 kişiyiz. Evet, toplanmış sayılıyoruz. Hemen konumuza geçelim. Çok fazla da uzatmayalım. Evet sevgili dostlarım, bugün ABD verileri, enflasyon verileri açıklandı. Özellikle de ABD enflasyon verisi ve buna göre ülkedeki yıllık enflasyon %7'ye ulaşarak Haziran ayının 1982'den bu yana en yüksek seviyeleri ABD'de gözüktü. Aylık enflasyon %0,4 olarak arkadaşlar beklentileri aştı. %0,5 civarına ilerledi. ABD'de Aralık'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık %0,6'ya yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi de Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 arttı arkadaşlar. ABD'de enflasyon verisi sonrası da 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü %1,74 civarına doğru yükselişler izledik. Bunun neticesinde dolar TL kurunda bir miktar zayıflık, altının ons tarafında ise yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Şimdi bizler de sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde ayın 25-26'sı Fed'in faiz kararlarına artık gözlerimizi diktik arkadaşlar. Fed'in faiz kararları önemli olacak. Altın bugün neden yükseldi? Bunun etkilerinden sizlere bahsedeceğiz. Gram gümüş, gram altın, euro, ons gümüş, bitcoin neler olabilir? Hepsini sizlerle birlikte bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, şimdi dolar kuru daha düşer mi? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz olarak bir değerlendirelim. Dolar TL kurunun tam anlamıyla aşağı yönlü yönünü çevirebilmesi için arkadaşlar bizler için gerekli olan seviye bu hafta itibariyle şurada gördüğümüz aralık olacak. Yani buradaki aralık bizler için 13-30 bandı aralığından geçiyor. Buradaki 13-30 altında bizler dolar TL kurunda bir kapanış görürsek dolar TL kurunda aşağı yönlü bir miktar daha hareketler olabilir diyebiliriz. Fakat bu hareketler görülmediği müddetçe dolar TL kurunda daha aşağı yönlü hareketler gelecektir şeklindeki yorum yapmamız da doğru olmaz. Şimdi çizimle bunu anlatalım. Çizimimiz şu an gözükmüyor. Hemen çizimi açalım. Sizden bir saniyenizi rica edeceğim. Evet, çizimle bunu anlatalım. Çizimle daha iyi çünkü anlaşılıyor. Şimdi dolar TL kurunun aşağı yönlü hareketlerine teknik olarak devam edebilmesi için arkadaşlar şuradaki bizim stop bölgemiz var. Bu stop bölgesi altında dolar TL kurunun daha doğrusu kapanış yapması şart. Bu eğer ki düşüşler 13.30 seviyesine kadar dolar TL kurunda devam eder ise buradaki hareketin bir düzeltme hareketi şeklinde şuradaki band aralığında geliştiğini söyleyebiliriz. O yüzden 13.30 seviyesi artık bizler için önemli. Daha aşağı yönlü hareket olacaksa mutlaka biz bu 13.30 seviyesi altında kapanış görmemiz şart. Eğer bu 13.36 seviyesinde kapanış görür isek işte o zaman dolar TL kurunda 12.50 seviyesine kadar bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz. Fakat 13.30 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarıdaki bant aralığı gene buradaki çizmiş olduğumuz grafikteki gibi 14.07 14.30 bant aralığında standart bir şekilde hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. O yüzden şu an itibariyle dolar TL kuru tam
aşağı yönlü hareket yaptı, daha fazla düşecek şeklinde yorum yapmamız da yanlış olur. Dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar şimdi 13.30 seviyesini dikkatli bir şekilde takip edecekler. Bu hafta bu 13.30 seviyesi altında dolar TL kurunda herhangi bir kapanış olup olamayacağı bizler için önemli olacak. 13.30 altında kapanış olmadığı müddetçe yukarıda hareket tekrar 14.07-13.30 band aralığında sıkışmaya devam edebilir. Ayın 25 ve 26'sı, ocağın 25 ve 26'sı şimdi bir başka önem kazandı arkadaşlar. Çünkü FED %7 civarında çıkan enflasyonun daha da kalıcı olmasından korkuyor arkadaşlar. Çünkü Atlanta FED Başkanı da bir açıklamada bulundu. O da Atlanta FED Başkanı'nın açıklamasında koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle patlama yapan vakaların ekonomideki toparlanmayı bozmayacağını, fakat enflasyonla ilgili olan düşüncesinin de enflasyonun kalıcı bir hale geldiğini, bu nedenle de 2022'de bir 25 bas puanlık dördüncü bir ek faiz arttırımı da gelebileceğini dile getirdi arkadaşlar. Bu da gelişmekte olan ülkelerde özellikle dolar TL kurunu güçlü tutacaktır ilerleyen dönemlerde. Ve bu da doların ana vatanına gitmesini ve bu ana vatan içerisinde gene Fed'in yapmış olduğu açıklamalarda da fazla basılan dolarları Fed'in yakacağı, yani bunların piyasada dolaşmasına izin vermeyeceği olayı da maalesef ki dolar TL kurunu gene diri tutacak. Yani geri çekilmeler dolar TL kurunda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ilerleyen günlerde tekrardan bir alım fırsatı olarak vatandaşlar tarafından değerlendirilecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Önümüzde bir FED toplantısı ve bir Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantıları olacak. Merkez Bankası'nın kararları, düşünceleri biliyorsunuz Nas neticesinde Allah'ın kesin emirleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın faize karşı olan tutumu belli. Bu da Merkez Bankası tarafına yansıyor. Tekrardan bir Ocak ayı toplantısında 100 bas puanlık bir faiz indirimi daha Merkez Bankası'ndan gelebilir. Merkez Bankası da yapacağı toplantı öncesinde dolar TL kurunu bir miktar daha aşağı yönlü düşürmek isteyebilir arkadaşlar. Bu da gözlerden kaçmamalı. Fakat dolar TL kurunda 14 lira üzeri zorlanır ve bu 14 lira üzerinde bir hareket gerçekleşmesi durumunda ise arkadaşlar bizler bu sefer dolar TL kurunda bir 15-26 civarlarına doğru giden dolar TL kuru da sizlerle birlikte izleriz. Şu an itibariyle 13.30 bizler için önemli bir destek ve bu destek altı hareketler aşağı yönlü okunabilir. 14.07 hareketlerde ise bu hareketin kopuş noktası olur ve yukarı yönlü hareketler 15.26 16.40 seviyesine doğru da dolar TL kurunu yukarı çekebilir. Sizler bugün itibariyle dolar TL kurunda 13.30'a dikkat edin. Bu 13.30'un kırılıp kırılmayacağını, buraların altında kalıcı olup olamayacağını takipte kalmanız dolar TL paritesinde al-satla uğraşanlar için takip edilmesi gereken önemli bir seviye. Şimdi orta vade dolar TL kuru veya uzun vade dolar TL kuru tutan arkadaşlar için de bir yorum yapalım. Uzun vade ve orta vade dolar TL kurunu tutan arkadaşlar 12 lira 50 kuruş altında bir kapanış olmadıkça onların panik yapmasına gerek yok. Onlar zaten haftalık ve aylık kapanışları takip edecekler. Haftalık ve aylık kapanışlarda 12.50 altında bir kapanış olmadığı sürece dolar TL kurunda yön tekrardan yukarı yönlü ilerleyen günlerde seyir halinde olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, dolar TL kuru ile ilgili düşüncelerimiz bunlardan ibaret. Bugünkü gelen veriler sonrasında ABD'de 1982 yılından beri görülen 40 yılın zirvesindeki bir enflasyon oranı gözüktü. Şimdi realde arkadaşlar %7'lik ABD'de bir enflasyon oranı ve 0,25 puan üzerinde de ABD'de bir faiz uygulaması var. Nereden baksanız 6,75'lik bir fark
ABD'deki verilerle birlikte enflasyonla dolar arasında bir fark gözüktü. Bizlerin burada Türkiye üzerinde de %36'lık bir enflasyon oranı düşünüldüğünde dolar TL kuru yıl kapanışına bir %30'luk ilave yapılaraktan dolar TL kurunun geleceği fiyat oranını kendiniz de burada hesaplayabilirsiniz. Daha yani dolar TL kurunun gitmesi gereken önünde bir %30'luk bir marj oranı daha var. Bunu yıllık kapanışın üzerine bir %30 şeklindeki fiyatı eklerseniz dolar TL kurundaki uzun vadedeki veya orta vadede gidebileceği yön hakkında kendiniz de bir bilgiye ulaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, hemen gram altın tarafına geçelim. Altıncı arkadaşlarımızı da bekletmeyelim. Gram altındaki son duruma bakalım. Evet, gram altın da zaten aynı dolarla birbiriyle uyumtulu bir grafik çiziyor. Bu grafik içerisinde gram altına baktığımız zaman gram altında en önemli stop noktasını bizler 776 seviyesi olarak sizlerle zaten belirlemiştik. Şu an 776 önemli bir seviye olacak. Gram altında burada 776 takip edilecek. 776 altında kapanışlar gram altında görülmeye başlarsa burada da pozisyonlarda bir miktar azaltma yönüne gidilebilir. Fakat günlük kapanışları takip edin. Günlük kapanışlar her zaman için ustaların takip ettiği kapanışlardır. Acemilerin ise saatlik kapanışlarda yaptığı satışlar her zaman kayıptan ibarettir. O yüzden sizler de birer artık usta, yorumcu ve analizci olduğunuz için günlük kapanışları takipte kalmanız şart. 776 altında bir kapanış görülürse gram altında da aşağı yönlü hareketlerde bir seyir izlenebilir. Fakat 776 üzerinde kalındıkça bant aralığı tekrardan 776-818 bant aralığında ilerleyen bir gram altın şeklinde okunabilir. 776'yı aşağıya kırarsak gene onun altında 734 TL civarlarına doğru giden bir gram altında izleyebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Evet, altının ons tarafına geçelim. Altının ons tarafında hareketlere bakalım. Evet, ons altına baktığımız zaman bizlerin ons altında takip ettiği bir 1816 seviyesi vardı. Ve bu 1816 seviyesi üzerinde ons altının hareketler yaptığını ve kapanışlar yaptığını sizlerle birlikte izliyoruz. Son videomuzda bugün itibariyle bizler ons altında geçen verileri karşılaştırdığımız zaman zaten yukarı yönlü bir hareket bekliyorduk. Geçen verilerin yüksek çıkmasıyla enflasyon verilerinin, ABD enflasyon verilerinin yüksek çıkmasıyla zaten ons altın tarafında gene bir yukarı yönlü hareket izlemiştik. FED Başkanı Powell'ın 2 gün önce yapmış olduğu açıklamalar esnasında sıkılaştırma politikasına değinmemesi bu da gene ons altında yukarı yönlü hareketleri başlattı arkadaşlar ve ons altında kendini 1816 dolarlar seviyesinin üzerine atmış durumda. Ons altında 1816 desteği önemli bir destek olarak takip edilecek. Çünkü bu 1816 üzerinde kalışlar ons altında güçlü seyri devam ettirebilir ve ilk etapta burada 1844 seviyesi ons altında sıkı bir şekilde takipte kalınması gereken önemli bir seviye ve 1816 dolarlar üzerinde kaldıkça da FED'den herhangi bir faizle ilgili veya sıkılaştırma ile ilgili bir haber gelmediği müddetçe ons altın tekrardan yönünü yukarıya çevirdi diyebiliriz arkadaşlar. Fakat FED tarafı altının bu aralar pek de yukarıya yönlü gitmesini sanki istemiyormuş gibi bir his de maalesef ki var arkadaşlar. O yüzden altın tarafında dikkatli olmakta fayda var. Hemen gümüş ons tarafına geçtiğimizde beklentiler. Evet, gümüş onsta 21 altında bir kapanış olduğu müddetçe bizler gümüşte zaten önemli bir seviye olan 24.40 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilindeydi. Ve 21.43 altında bir kapanış zaten gümüşte görülmedi. Bunun içinde gümüşte şu an yön ons tarafında 24.40 seviyesine doğru giden bir gram ons gümüş hala takibimizde olacak arkadaşlar. Ons gümüş takip eden arkadaşlar yukarı 24.40 seviyesindeki ilk direnci takipte kalsınlar. Yön buraya doğru evrilmeye başladı çünkü ons gümüş takip eden arkadaşlar için. Gram gümüşü de hemen ons gümüş üzerinde anlatmaya çalışalım.
Gram gümüş tarafında 9.67 bizler için önemli bir destek dedik. Günlük kapanışlarda bu destek takip edilecek. Bu desteğin altında kapanışlarda pozisyonlarda bir miktar aşağı yönlü düzeltmeler olabilir. Yani bir miktar pozisyon azaltmasına gidilebilir. 9.67 günlük kapanışları takipte kalın. Şu an itibariyle 10.18 9.67 bant aralığında hareketler devam ediyor. 9.67 altında hareketler görmeye başlarsak, kapanışlar görmeye başlarsak, günlük kapanışlar, o zaman yönü dolar bazlı olarak 9.35 seviyesine doğru aşağı yönlü çekebilir gram gümüş. Fakat bu dediğim gibi kapanışlara çok dikkat edin ve kapanışları mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin'deki arkadaşlara yapmış olduğumuz analiz sonrasında 40.000 seviyesinde satış yapmadıysanız burada bir bekleyin. 44.000 seviyesi önemli olacaktır. Buraya doğru bir tepki hareketi görülebilir diye yorum yapmıştık. Bitcoin'de tam dediğimiz gibi bugün itibariyle verilerle birlikte bir 44.000 seviyesi görülmüş durumda arkadaşlar. Fakat Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için mutlaka 44.000 dolar seviyesi üzerinde kapanış görmesi şart arkadaşlar. 44.000 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başlarsa o zaman hareket tekrardan yukarı yönlü evrilebilir. Sizlerin sıkı bir şekilde takip edeceği 40.000 44.000 band aralığı, fakat 44.000 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar görmesi şart. 44.000 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar göremezse hareket burada gene dalgalanmaya başlar arkadaşlar. 40.000 44.000 band aralığında hareketler dalgalı bir seyir halinde devam eder. O yüzden 40.000 dolar seviyesi önemli. Yukarıda da 44.000 dolar seviyesi hareketin devamı için şart. Eğer bu hareket görülmezse bu bir yükseliş dalgası haline dönüşmez arkadaşlar. Dönüşebilmesi için de mutlaka o seviye 44.000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmesi şart. Evet, Euro'yu takip eden arkadaşlar için hemen Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de de sıkışma devam ediyor. Özellikle Euro TL takip eden arkadaşlar 15.08 bizler için önemli bir destek bölgesi dedik. 15.08 15.90 burası bir bant aralığı. Euro'nun da aşağı yönlü hareket edebilmesi için mutlaka 15.08 seviyesi altında kapanışlar görmesi şart. Eğer ki Euro'da 15.08 altında günlük kapanışlar görmeye başlar isek işte o zaman hareket düzeltme hareketinden çıktı, aşağı yönlü devam edecektir diyebiliriz. Fakat 15.08 üzerinde kalır isek hareketler gene 15.08 15.90 band aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Fed'in özellikle 25 ve 26'sındaki toplantısında faiz arttırım kararlarının daha da ön plana çıkmasından kaynaklı olarak Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırımlarına başlayabilir. İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımlarına başlayabilir. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde bir miktar tedirginlik değil arkadaşlar, ve bu önümüzdeki FED toplantısına odaklanmanız da sizler açısından daha iyi olacaktır diye düşünmekteyim ben. Çünkü bu aralar spekülatif hareketler çok fazla olacağından dolayı elinizdeki malları da kaptırmamaya çalışın. Evet, piyasaları sizlerle birlikte değerlendirdik. Genel bir bakış piyasalara yaptık. Fazla da videomuzu uzatmayalım. Çok uzun olunca sıkılıyorsunuz. Videomuza bir beğeni atar. Kanalımızı da dışarıdan takip eden arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Günlük olarak videolarımız her zaman gelecek. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.